dana bonfile 400 gram. Tek kişiyim. Saat gece 3. 400 gram bir kişi için yeterli. Güzel bir et bulmak bu ara kilisede bakire bulmak kadar zor. Şimdi 400 gram löp et. Bonfile. Bu tarifte mutlaka bonfile kullanacağız. Sıvı yağ. Bu tarif sizi çok şaşırtacak. Hemen şöyle. Tarifin ilerleyen bölümlerinde inanılmaz şaşıracaksınız. Tuz. Tuz sertleştirmeyecek mi? Tencere yemeklerini tuz sertleştirir. Unutmayın. Karabiber yanmayacak mı mühürlerken? Yanmayacak. Hemen şöyle el masajı. Daha sonra çevir. Tekrar tuz. Bu tarifi dikkatli izleyin. Bilhassa restoranlar bu tarifi çok iyi izlesin. Et yeterse 3 tarif birden yapacağım 400 gram etten. Yarım saat oda sıcaklığında dinlenmeye bırakıyorum. Etin kendine gelmesi için. Yarım saat sonra devam edeceğiz. Şimdi burada bir karar vermelisiniz. İsterseniz çelik tava kullanabilirsiniz. İsterseniz döküm tava kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Ben döküm tava kullanacağım ama çelik tava da bu tarifte sizi memnun eder. Fakat kesinlikle teflon tava kullanmıyorsunuz. Çünkü istediğimiz yüksekliğe çıkamayız teflon tavada ısı olarak. Her zamanki gibi elimizle test ediyoruz. 5 saniye tutamadığımız anda ısındığını anlıyoruz. Ve 5 saniye sonra hemen şöyle tavaya bırakıyorum. Bir tarafını en az 2 dakika kızartıyoruz. 1 dakika sonra şöyle bir bakalım. Tava müsaade ediyor. İsterseniz şekil vereceksiniz. 1 dakikada hemen şöyle yanlamasına. 2 dakika sonra görüyor musunuz siyahlığı? Etin ne kadar piştiğini görüyorsunuz. İç tarafları hala çiğ. Ve hemen ters çeviriyorum. 1 dakika sonra yine bakalım izimizi vermiş mi? Vermiş. Hemen tekrar çeviriyoruz. Toplam 2 dakika her iki tarafını mühürledim. Bir 30 saniyede baş taraflarını mühürleyeceğim. 30 saniye sonra hemen bir de arka tarafını da 30 saniye mühürledim. Şimdi burada hemen tahtamı çeviriyorum. Sivri olmayan yani delmeden hemen şöyle köşeye alıyorum. Bir 5 dakika etin kendine gelmesi için bekletiyorum. Etin soğuk olması benim için hiç önemli değil. Çünkü soğuk et mezeleri yapıyoruz. Soğuması hiç önemli değil. Ne kadar ince keserseniz o kadar lezzetli olur. Şimdi eti şöyle bir görelim. İçi kesinlikle pişmemiş, farkında mısınız? Şu etleri de görüyorsunuz. Birinci meze için şu et parçalarını hemen şöyle ayırıyorum. Hemen yine ince, ne kadar ince o kadar lezzetli olur. Şimdi buradaki önemli nokta bu etleri yani bu seferkileri hemen 1 dakika yani 30 saniye kızartıyoruz. Tavamız sıcak. Kalan diğer eti görüyor musunuz? Tek kişi için yeterli ama isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Bu kıyağı babanız yapmaz. Demedi demeyin. Saat gece 3. Gece 3'te yapmamız sizi yanıltmasın. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Bakın 30 saniye sonra çeviriyorum. Bu da ikinci meze için. Soğuk et mezeleri yapıyoruz. Evinizi şenlendirecek, iş yeri sahipleri, müşterinizi coşturacak. Hemen 30 saniyede burası. 30 saniye sonra şöyle bir bakalım mı? Et sulu sulu. Kesinlikle kurutmuyorum. Dikkat edin, kesinlikle kurumayacak. İkinci meze için eti de böyle alıyorum. İşte bu. Artık tavayla bütün işim bitti. Artık tavayla hiçbir işim yok. Hemen bir fırın tepsisi. Şimdi bunu normalde ocağın üstünde de ısıtabilirsiniz. Isıya dayanıklıysa. Veyahut da şöyle bir porselen tabak koyup yapabilirsiniz. Üçüncü ana yemek ara sıcak için. Aklımızı başımızdan alacak et yemeği için söylüyorum. Ama
Bu tabaklar bizim ev için üretilmiş. Restoranlar gibi dayanıklı tabaklar değil. O yüzden bu kırılır. Sizi aldatmasın. Servis isterseniz değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Hatta şöyle kapatalım. Şu bir. Kırmızı biber. Bir tane yeşil biber. Charleston veyahut da istediğiniz biber. Sarımsak kaç tane isterseniz, hatta kırarak, ezerek, nasıl istiyorsanız. Bu hemen fırına. İlk mezeyi yaparak başlayalım. Müthiş bir meze yapıyoruz bak. Kaçıncı söyleyişim ama harbiden en sevdiğim mezelerden bir tanesi benim. Tabağa zeytinyağı. Zeytinyağı da çok az kalmış. Bizim bir zeytinyağı sponsoru bulmamız lazım, belli oldu. Balzamik sirke. Şöyle. Sıra etlerde. Gözünüze az gelmişti değil mi? Ama görüyorsunuz değil mi? Az olmadığını. Şöyle bir dağıtalım. Evet. Roka. Olmazsa olmaz roka, ama varsa semizotu da çok lezzetlendirir. Parmesan, gravyer, eski kaşar hepsi olur. Şöyle üstüne. Hangi restoranta gittiğinizde şöyle bir meze geliyor önünüze. Normalde olmaz ama biz Türk'üz. O yüzden biraz pul biber. Biraz karabiber. Nasıl oldu? Nasıl gözüküyor? Bunu karıştırarak yiyeceksiniz. Ama nasıl gözüküyor? Picasso, Da Vinci, Leonardo, ayağa kalkın lan. Ustanız geldi. Muhteşem oldu mu olmadı mı? Soğuk et mezesi. Şu bir. Devam edelim. İkinci mezeye geçtik. İster streç, ister buzdolabı poşeti, ister yağlı kağıt. İstediğiniz herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Daha sonra etleri şöyle diziyorsunuz. Hemen bir tane daha kapatalım. İlk başta elimizle, hiç vurmuyorum bile, görüyor musunuz? Bak, hiç vurmuyorum, elimle. İsterseniz vurabilirsiniz tabi ama eti murdar etmenin bir anlamı yok. Mundar değil, mındar değil, murdar. Elinizin şu hayasını da kullanabilirsiniz. Şöyle ezdiğimize inandıktan sonra bir daha bir açalım, kontrol edelim. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Yeteri kadar inceldi mi, incelmedi mi? Nasıl? Görüyorsunuz değil mi inceliğini? Ne kadar ince olursa o kadar lezzetli olur. Şu tabağı kullanmayacağız. Şunu kullanalım. İnceliği görüyorsunuz değil mi? Üst üste gelmemesine dikkat edelim. Hatta şu arttı. Hemen bunu da şöyle kopararak açık gördüğümüz yerlere takviye yapalım. Hemen şöyle. İlk başta az gelmişti değil mi gözünüze? Ama Koray, bu pişmedi. Nasıl pişecek? Biraz tuzluyorsunuz. Tuz bunu pişirecek. Üstüne biraz zeytinyağı. Zeytinyağı da bunu pişirecek. Ve asit olarak limon. Birazdan yerken göreceksiniz. Bu daha da rengi dönmüş olacak, pişmiş olacak. İsteyen üstüne biraz hardal takviyesi yapabilir. Hatta ben ballı hardal yapıyorum. Buna başka hiçbir şeye gerek yok. Hardal koymamızın nedeni de şıklık olsun diye değil. Hafif tık dokundurup ağzınıza atabilirsiniz. Adamları da bir rahat uyutmadık ama habire kaldırıyoruz. Da Vinci, Leonardo, Picasso, ayak kalkıyor lan, ustanız geldi. Üçüncü mezeye geçiyoruz. Bir cezve. İsteyen küçük bir tavada kullanabilir. Tereyağı. Ne kadar tereyağı kullanacağınız tamamen size kalmış. Ben bolca tereyağı kullanmak istiyorum. Hemen içine yanmaması için biraz sıvı yağ. O eriyene kadar hemen etimizi ayarlayalım. Böyle et soğuk önceden hazırlayıp daha sonra devam edebilirsiniz bu tarife. Etin pişme derecesini sizin ne kadar kalın keseceğiniz önemli. Ben ilk başta bir parmak kalınlıkta kesiyorum. Bakın. Şöyle bir parmak kalınlığı. Diyorsanız Koray daha hızlı, ben daha pişmiş et istiyorum. Daha ince keseceksiniz. Aynen böyle. Devam. 4 parça yeterli mi? Daha fazla olsa daha iyi olurdu ama bir kişi için bu kadar et yeterli. Hemen
etleri böyle alıp tereyağını da alıp siz benim hangi ortamda çekim yaptığımı bilseniz bana televizyoncuya ödül verir. Yılın televizyonculuk ödülünü ben alırım. Bakın şimdi nasıl lezzetli bir şey yapacağımıza şaşkınlık içinde kalacaksınız. Şöyle açıyorum. Biraz tereyağı. Sonra etler. Şöyle masaya getireceksiniz. Aynen böyle. Daha sonra tekrar tereyağı. Üstüne etlerin de limon, kekik, hemen kekik. Bak çok fazla değil, hemen pişiyor, görüyor musunuz? Çevir. Ben az pişmiş istediğim için tekrar tereyağı takviyesi. Yahu Koray, sağlıksız olmadı mı? Kardeşim tereyağı eğer sana sağlıksız geliyorsa yapmayacaksın zaten. Bolca kekik. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Biraz tuz. Ne yaptın Biraz... ya? Ne kadar güzel kokuyor. Anne. Ne bu? Vay arkadaş. Kokuya geldin değil mi? Evet evet, çok güzel kokuyor. Bak şimdi dur. Şimdi 3 parmak tekniği. Evet anne, sen bak ilk tadına, buyur. Tereyağı. Nasıl? Güzel de tuzu az. Sen kendi tuzlu yemeyen insan. Şimdi bak. Et lokum. Ama inşallah az pişmiş falan demezsin. Sana pişmiş yerinden vereceğim. Bak şimdi annem bunu yemez. Az pişmiş o. Şuradan. Bu güven meselesi değil canım, ben sevmiyorum. Allah Allah. Şimdi bak şöyle bir tadına bak, tamam mı? Şöyle. Şöyle bir tadına bak. Şöyle biraz daha yanından. Güzel. Çok güzel pişmiş. Carrefour kadar iyi mi? Karpurma. Karpurma. Dayanamayacaksın ha, nasıl kokuyor biliyor musunuz? Evet anne. Bir de şöyle bak bakayım. Dökmeden. Şöyle bak bakayım tadına. Annemin yüzünü göreceksiniz ha. Yüzü gözü açıldı. Şenlendi. Hani yorgundu. Evet, ben böylesini Muhteşem seviyorum. değil mi? Güzel. Bak bu da, şuna da bak, bu ne olduğunu sana birazdan söyleyeceğim. Şöyle ufak bir parça veriyorum. Belki damak tadına uyar uymaz. Şöyle bakın. Biraz da, sen hardal seviyordun. Hani kaş göz yapma, evet diyor da. Ben her şeyi insana seviyorum. duysun. Ben Buyur, hiçbir şuna şeyi- şöyle bir tadına bak. Hiçbir şeyi ayırmam. Soğuk. Evet, soğuk geldi. Nasıl? Ne yani? İyi. Tadı nasıl onu söyle. İyi güzel. Pişmemiş et. Güzel değil mi? Tamam. Ben şimdi sana bir tabak yapayım birazdan. Tamam, bak, 2 tabak dakika müsaade getirdim. et, ben bir tadına bakayım, sana O yapacağım. çiğden verme bana. Tamam. Güzel dedin, çiği duyunca. Güzel ama çiğ yemem. Şu muhteşem değil mi anne, bak şu. Evet evet, çok güzel olmuş. Açın ağzınızı. Benden başka sizi düşünen yok, görüyor musunuz? Yalnız etin pişme derecesine bakar mısınız? Gerçekten şunu restoranda zor bulursunuz. Gerçek güzel bir et bulmak gerçekten bu zamanlarda zorlaştı. Ferit Kabakçıoğlu beni bulsun diyeceğim ama beni buldu. Ama şartlar uymadı. Olsun. Canımız sağ olsun. İyi niyet önemli. Sevildiğimizi bilmek önemli. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Ekmeği görüyorsunuz. Şöyle tereyağlı etinden. Bak etin suyunu görüyor musun? Hemen domates, biber ve et. Noel Baba yine geldi. Şöyle yapayım, çok daha iyi anlayacaksınız. Açın ağzınızı, şunun bir tadına bakın bakalım. En kral restoranda bunu yemedim diyeceksiniz. Şöyle peynirinden, rokasından, etinden açın ağzınızı. Buna hayran kalacaksınız. Bu gerçekten restoranların yapması gereken soğuk et mezesi ama ne yazık ki yapmıyorlar. Vay be. Sakın çiğ et falan demeyin. İncecik kestikten sonra, ilk başta büyüdükten sonra hayran kalacaksınız. Bakın tuz, limon nasıl pişirmiş görüyor musunuz? Evet, açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın bakalım. Et seven adamın. Şunu sevmemesi imkansız. Hepimizin eline sağlık. Ha bu arada izleyip abone olmayı, o yüzden sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Zeki Ümren yanılmış olamaz. Elbet bir gün kesin bulaşacağız. Hepimizin eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar.